Orgazm aşısı nedir? Orgazm aşısı çocuklara uyguladığımız ya da yaptırdığımız tetanoz aşısı gibi bir aşı değildir. Yani bir mikrobik aşı değildir. Bu aşıya orgazm aşısı denmesinin nedeni orgazm olma güçlüğü yaşayan, orgazm olamayan, cinsel tatminde eksikliği olan, buraya ulaşamayan veya cinsel isteksizlik geliştiren kadınlar için tasarlanmış bir aşıdır. Literatür çalışmaları da bu yönde bizi desteklemektedir. Orgazm aşısını kime uyguluyoruz? İşte bu söylediğim kadınlara uyguluyoruz. Klitoris biliyorsunuz bir kadının ana cinsel organı, yani ana kraliçesi. Klitorisin vajinanın içerisinde arka kolları bulunmakta. Eski adıyla G noktası, şimdiki adıyla vulvar erojen ağ dediğimiz bölge. Bu bölge klitorisin arka kolları tarafından bulunduğu için cinsel açıdan hem hazzı hem derin yaşamayı uyaran bir bölgedir. Bu bölge çok vajina bollaşmışsa, genişlemişse daha yukarıda kaldığı için penis penetrasyonu sırasında uyarılması yeterli olmamaktadır. İşte bu durumlarda bu bölgeyi, G noktasını hyaluronik asit gibi dolgu maddeleriyle büyütüyoruz, yüzey alanını genişletiyoruz ve biraz daha büyüyüp aşağıya indiği için cinsel ilişki sırasında uyarılması artıyor. Peki diğer orgazm aşısı nedir diye bakacak olursak, diğeri de kendi kanınızdan hazırladığımız PRP dediğimiz kök hücreden zengin, büyüme faktörlerinden zengin, uyarıcı bir sıvı kendi kanınızdan hazırlarız. Bu bölgeyi hafif lokal anesteziyle uyuşturup uygularız. Peki bu bölge nerede biliyor musunuz? Göstereyim size. Klitorisin kafası burada biliyorsunuz. Arka kolları vajinanın girişini bu şekilde sarar. Vajinanın ön 1/3 kısmında vajina ile mesane arasındaki yaklaşık 2-3 santim içerideki bölgedir. Bu bölge lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra 15 dakikalık bir işlemle ya bu elimde gösterdiğim dolgu maddesini kullanarak cinsel açıdan haz ve uyarılarını arttırıyoruz ya da PRP dediğim kök hücreden zengin sıvılarla uyarıyoruz. Bu sıvının içerisinde bulunan kanlanmayı arttırıcı, canlanmayı arttırıcı, büyüme faktörleri sizin daha cinsel yaşamdan alacağınız hazzı ve doyumu arttırmakta. PRP aşısını, yani orgazm aşısını bir kere yaptırmak yeterli mi? Bazen bir kere yeterli olmakta, bazen yıllık yapılmakta. Menopoza giren yaşlı bireylerde vajinal kuruluk geliştiği için PRP uygulamasını 6 ayda bir öneriyoruz. O zaman ağrılı cinsel ilişkinin de önüne geçmiş oluyoruz. Orgazm aşısı yaptıktan sonra 3 gün süreli cinsel ilişkiye sıcak duş ve havuz önermiyoruz. 3 gün sonra bunların hepsi serbest. Orgazm aşısı oldum, bana bir zararı olur mu diye aklınızda bir soru işareti kaldıysa hemen bunu da cevaplayalım. PRP aşısının size hiçbir zararı yok. Çünkü kendi kanınızdan alınıyor, hazırlanıyor. Alerjik yan etkisi yok. Uygulama kolaylığı var. Bu bölgenin kanlanmasını, canlanmasını, tazelenmesini ve gençlik yıllarınıza dönmenizi sağlar. Dolgu uygulamalarına gelince, ehil ellerde yapıldığı zaman komplikasyon riski son derece az. Orgazm aşısı yaptım. Normal doğum yapmama engel mi? Kesinlikle değil. Yine normal doğum yapabilirsiniz. Daha önce cinselliği deneyimlemiş, orgazmı deneyimlemişseniz bu aşıdan fayda görebilirsiniz. Ama hiç orgazmı deneyimlemeden sadece bu aşıyla orgazm olabilmeyi düşünüyorsanız bu mümkün değil. Bu durumda size zeminde psikolojik faktörlerin olduğunu düşünüp cinsel terapiye alırız. Ardından zaten süreç kendiliğinden akıp gelecektir. Orgazm aşısı olmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. 18 yaşında da yapılabilir, 65 yaşında da yapılabilir. Bu sizin ihtiyacınıza göre hekim tarafından birlikte belirleyeceğiniz bir konudur.